Psikoloji denince aklınıza ilk kim geliyor? Muhtemelen Freud, değil mi? Peki ya size desem ki hayatı anlamak için geçmişe değil, geleceğe bakan, çok daha umut dolu bir bakış açısı sunan bir dev daha var. İşte o isim Alfred Adler ve onun yaklaşımı sadece bir teori değil, adeta hepimiz için bir yaşam kılavuzu. Yani evet, psikoloji genelde böyle anılıyor. Geçmişteki travmalar, bastırılmış arzular, Freud'un mirası bu yönde. Ama işte Adler çıkıp bize şunu soruyor. Ya asıl mesele geçmişin zincirleri değil de gelecekteki hedeflerimiz ise, bakın işte bu soru her şeyi değiştiriyor ve önümüzde bambaşka bir kapı aralıyor. Aradaki o devasa farkı sanırım en iyi bu tablo özetliyor. Freud bizi bir nevi geçmişin mahkumları olarak görürken Adler dümeni tamamen geleceğe kırıyor. Ona göre bizi harekete geçiren asıl motor içimizdeki gizli dürtüler falan değil. Ait olma arzumuz, insanlarla bağ kurma ve daha iyi bir ben yaratma çabamız. Yani özetle bizler hedeflerimizle şekillenen sosyal varlıklarız. Peki Adler'in kurduğu bu koca yapının tam merkezinde, yani kalbinde ne yatıyor? Her şeyin başladığı ve bittiği o tek sihirli kavram toplumsal ilgi veya orijinal Almanca adıyla Gemeinschaftsgefühl. Ama durun, bu kelimeyi sakın sosyal olmak gibi basit bir şey sanmayın. Çok daha derin bir anlamı var. Adler'e göre bu, evrende tek başına savrulan bir nokta değil, bütün bir insanlık ağının parçası olduğunu hissetmektir. Ortak iyiliğe katkı sunma potansiyelimizdir ve Adler için ruh sağlığının ölçütü de tam olarak budur. Adler bu hissi o kadar güzel özetlemiş ki şu sözlere bir bakın. Başkasıyla görmek, duymak ve hissetmek. Bu aslında empatinin ta kendisi. İşte Adler'e göre anlamlı bir hayatın kilidini açan o sihirli anahtar tam olarak bu beceride saklı. Tamam da bizi her sabah yataktan kaldıran, o içimizdeki bitmek bilmeyen daha iyisini yapma arzusunu ateşleyen motor ne? Adler buna üstünlük çabası diyor ve bu motorun ilk kıvılcımı hepimizin paylaştığı çok evrensel bir duyguyla çakılıyor. Bir dakika, aşağılık duygusu kulağa kötü bir şey gibi geliyor, değil mi? Adler içinse tam tersi. Bu bir kusur değil, bir başlangıç çizgisi. Düşünsenize, hepimiz dünyaya küçücük, muhtaç ve aciz varlıklar olarak geliyoruz. İşte bu doğal eksiklik hissi, büyümemiz, öğrenmemiz ve kendimizi aşmamız için gereken en temel yakıt aslında. Süreç aslında çok basit işliyor. Önce kendimizi biraz yetersiz hissediyoruz. Bu da bizi doğal olarak kendimizi geliştirmeye itiyor. Ama asıl kritik an işte bu üçüncü adımda gizli. Elimizdeki bu muazzam enerjiye hangi yola yönlendireceğiz? İşte o kader anı. Tam olarak bu yol ayrımı. Bu enerjiyi toplumsal ilgiyle birleştirip hepimiz için daha iyi bir dünya kurmak için mi kullanacağız? Yoksa sadece kendi kişisel gücümüzü arttırmak, başkalarının önüne geçmek için mi? Adler, işte bu ikinci yola hayatın yararsız tarafı diyor ve psikolojik sorunların neredeyse tamamının bu bencil yoldan kaynaklandığını söylüyor. Peki bir insan bu inanılmaz güçlü motoru ortak fayda yerine sadece ve sadece kendi çıkarları için kullanmaya başladığında ne oluyor? İşte bu soru bizi Adler'in en ilginç kavramlarından birine getiriyor. Hatalı yaşam tarzları. Adler'e göre psikolojik sorunlar dediğimiz şeyler aslında hayatın zorluklarından kaçmak için geliştirdiğimiz hatalı stratejiler. Yani kişi o güçlü gelişim motorunu almış, yanlış bir hedefe, sahte bir üstünlük duygusuna kilitlemiş. Bu ayrım Adler'in ne kadar bilge bir düşünür olduğunu gösteriyor bence. Bize zeka ile akıl arasındaki farkı anlatıyor. Bakın, zeka hedefe ulaşmak için kullandığımız bir araç gibidir. Bir hırsız da çok zeki olabilir, değil mi? Ama akıl, toplumsal ilgiyle yani empatiyle harmanlanmış zekadır. Her zaman ortak iyiyi gözetir. İşte o hatalı yaşam tarzlarının hepsi çok zekice olabilir ama asla akıllıca değildir. Adler'in kendi vaka örnekleri konuyu çok daha netleştiriyor. Mesela temizlik takıntısı olan kadın. Aslında evdeki sorumluluklardan kaçmak için kendine bir bahane üretiyordu. Ya da sınavdan korkan öğrencinin kendini Napolyon sanması. Gerçek bir sınavdan kaçıp sahte bir üstünlük hissi yaratıyordu. Uykusu gelen öğrenci de olası bir başarısızlığa yorgundum mazereti hazırlıyordu. Dikkat ettiniz mi? Tüm bu belirtilerin gizli bir amacı var. Yenilgiden kaçarak kişinin kendine olan saygısını yani prestijini korumak. Aslında Adler'in kendi sözleri her şeyi özetliyor. Psikolojik belirtiler bir yenilgiden kaçmak için yarattığımız bahanelerdir.
Bu, hayatın gerçek zorluklarıyla yüzleşmekten kaçıp, kendimize kurduğumuz sahte bir savaş alanında kolay zaferler kazanmaya benziyor. İyi de, madem hayatın yararsız tarafı bu kadar sorunlu, o zaman yararlı tarafta, yani anlamlı bir hayatın sonunda bizi ne bekliyor? Adler için cevap tek ve çok net: katkıda bulunmak. Adler, insanlık tarihini devasa bir miras olarak görüyor. Düşünün, şu an konuştuğumuz dilden, yediğimiz yemeğe, dinlediğimiz müziğe kadar her şey bizden öncekilerin insanlığa yaptığı katkıların bir toplamı. Biz doğduğumuz anda bu paha biçilmez mirası devralıyoruz. Peki, o zaman hayatın anlamı ne? Çok basit. Bize bırakılan bu mirasa küçücük bir tuğlada bizim eklememiz. Bedenlerimiz toprağa karıştıktan sonra bile insanlığın ortak hikayesine yaptığımız o katkılarla yaşamaya devam ederiz. Adler'e göre ruhun ölümsüzlüğü tam olarak budur. İşte tam bu noktada Adler, evrimsel bir bakış açısıyla çok sarsıcı ve net bir soru soruyor. Tarih boyunca sadece kendini düşünen, bu ortak mirasa hiçbir şey katmayan insanlara ne oldu? Cevap, doğanın kendisi kadar net ve acımasız. Onlar ve soyları zamanla yok olup gittiler. Çünkü evrim, işbirliği yapmayanları ve katkıda bulunmayanları eler. Bu da bize Adler'in felsefesinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Toplumsal ilgi sadece ahlaki bir tercih değil, türümüz için varoluşsal bir zorunluluk. Peki, Alfred Adler'in bu derin psikolojisinden bugüne cebimize koyup götüreceğimiz temel fikirler neler? Gelin hızlıca bir özetleyelim. Yani kısacası Adler bize diyor ki nereden geldiğine değil, nereye gittiğine odaklan. Ruh sağlığının gerçek ölçütü başkalarıyla ne kadar işbirliği içinde olduğundur. İçindeki o yetersizlik hissinden korkma çünkü o senin en güçlü yakıtın. Ve en önemlisi de hayatın anlamını uzaklarda değil, hemen yanı başındaki insana uzattığın o yardım elinde ara. Ve Adler'in tüm bu öğretisi en sonunda gelip tek bir soruya dayanıyor. Peki, sizin bu büyük insanlık mirasına katkınız ne olacak? İşte bu sorunun cevabı sizin yaşamınızın anlamını oluşturacak.